Galata Port'a gidiyorum ve oradan müşterilerimi karşılayacağım. Aldık müşterileri, şu an gidiyoruz. Toplam 35 kişi var. Aslında ne kadar dış alanına giriş olsa da alt kısmına özel izinle giriliyor. Kısma eğer izniniz yoksa giremezsiniz. Bu kartımı almadım. Merhaba abi. Ya ben Berkeren ben de. Ben de bugünkü turumda özel izin alındı bana. Biliyorsunuz Galata Port bir yolcu terminali aynı zamanda. Ne kadar AVM, dükkanlar, restoranlar, barlar gibi sosyal donatılarla çevrili olsa da aslında bir yolcu limanı olarak planlandı ve gerçekten çok enteresan bir yolcu limanı. Güvenlik Silkeli. Bizimki Costa Fasinosa. Çünkü gemi olduğu zaman eskiden insanların sahile erişimi yoktu. Fakat şimdi gemi olsa bile gelen yolcular alt kattan karşılanıyor. Böyle hepsini skenledim bunların. Fransız, İspanyol karışık grup. Daha sonra bölüşeceğiz grupları. Ben de bugün size bu karşılama nasıl yapılıyor, kruvaziyerle gelen turistler İstanbul'u nasıl görüyorlar, İstanbul'a nasıl giriş yapıyorlar bunu çekeceğim. İşin mutfağını aslında bugün size göstereceğim. Umarım beğenirsiniz. Eğer videoyu beğenirsiniz beğen butonuna basmayı ve kanala abone olarak destek olabilirsiniz. Umarım beğeneceksiniz. Bir tane gemi var bugün. Bizimki saat 1'de yanaşacak. Böylece 2 gemi alacak. Bildiğim kadarıyla 4 gemiye kadar rahatlıkla kapasiteyi aşmadan kullanılabiliyor bu liman. İstanbul aynı zamanda bir home port diye geçer. Yani ne demek? Mesela bugün gelen gemi Barcelona turunu yapıyor. Mesela Barcelona'dan başlıyor, Adriyatik kıyıları, Ege, dün Kuşadası'ndaydı, bugün İstanbul ve geri dönecek. Bu ne demek oluyor? Bazı insanlar bu cruise'a buradan da katılabilir veya burada turunu sonlandırabilir. Türkiye'deki home portlar arasındaki tabii İstanbul herhalde tek home port. Kuşadası'ndan da galiba home portluk yapıyor mu bilmiyorum. Bunu yorumlarda eğer bilen varsa paylaşabilir. Bizim gemiyi ben takip ettim. Şu anda hala açıkta, Marmara Denizi'nin orada. Bir daha bakayım. Birazdan varıyoruz Galata Port'a ve otoparka girip işin mutfağını aslında bugün size göstereceğim. Türkiye'ye, İstanbul'a kruvaziyerle gelen turistlerin seyahatleri nasıl başlıyor? Bence enteresan bir içerik. Eğer buraya kadar izlediyseniz videoya yorum yapmayı, beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayınız diyorum. Teşekkür ediyorum. Buradan hemen U çekiyoruz. Galata'da zaten Galata Port diye bir tabelası da var. Ben tabii Kabataş istikametinden geldim. Eğer Karaköy istikametinden gelirsiniz sanırım bir girişi de diğer tarafta var. Ama ben o girişi yürüyeceğim. Şu anda ben İstanbul Resim Heykel Müzesi'nin oradaki girişten, yani Nusretiye Camii'yi görüyorsunuz hemen karşımızda. Biz bekleyeceğiz böyle. Tramvay yoluna da girmeden. Bakın ana girişi burası. Yaya olarak giderseniz. Burada bir tramvay yolu yapıldı. Ama tramvay durağı yapıldı ama çalışmıyor halihazırda. Ben direkt kendim otoparka bırakacağım aracı. Dediğim gibi belli bir harcama yaparsanız da otopark ücretsiz oluyor. Bence o işlemi görmek de epey faydalı olacak sizler için. Ben bilmiyordum mesela, her geldiğimde otopark parası verdim ama otopark parası vereceğinizi bir taksi alabilirsiniz. Başka bir şey alabilirsiniz. Bakın arama tarama. Tıklar açtık. Bagaja bakıyorlar. $3.000 ve üzeriymiş alışveriş. Ben herhalde otoparkı verip devam edeceğim. Otopark ücretlerini çektim. Siz de görürsünüz ama eğer $3.000 üzeri mesela ailenize geldiniz, yemek yiyeceksiniz. Bence 4 kişilik bir yemek yenebilir $3.000'ya. Böylece alışveriş yaparsanız eğer otopark parası vermiyorsunuz ama bugün benim durumumda ben otopark parası vereceğim. Çünkü $3.000 bir alışveriş yapmayacağım. Geldik, biz B2'ye bıraktık arabayı. Şimdi Doğuş Meydanı'na, zemine çıkacağız ve güvenlik kontrolünden geçip AVM kısmına gireceğiz. Costa Fasinosa. Şimdi yolcu terminaline doğru yürüyorum. Dediğim gibi AVM kısımları çok yoğun değil. Açık hava olduğu için ve yağmurlu olduğu için bugün büyük bir yoğunluk yok. Şimdi normal halkın gidemediği kısma geçiyoruz. Yani Galata Port'a eminim gelmişsinizdir veya gelmediyseniz de bu videodan sonra geleceksinizdir. Bu kısma eğer izniniz yoksa giremezsiniz. Şimdi oraya geçiyoruz. Yani aslında Galata Port'un gerçek anlamı, yani gerçek amacı cruise terminal diyor. Yolcu terminali. Dışarıda bekleyen rehberler de olur. Yani şimdi içeri gideyim. Merhaba. İçeri gideyim şimdi güzelce ne? Güvenlik sivil kedi. Bizimki Costa Fasinosa. Bugün İspanyolca rehberlik hizmeti vereceğim tura turizme. İki kat aşağıda. Tabii kruzdan her inen tur almıyor. Ne oluyor? Kendileri de çıkıp gezebilirler. Biz bugün Boğaz turu yapacağız. Mısır Çarşısı ve Yeni Camii'yi gezeceğiz. Şimdi buradan güvenliğe bakın.
to ship diyor. Normalde buraya yalnızca yolcuysanız girebilirsiniz. Yani bu kapıdan sonra rehber olmanız lazım ya. Bu kartımı almadım. Merhaba abi. Merhaba. Ya ben Berkeren ben de. Bu kartımı herhalde almadım, unuttum ya. Şunu göstersem. Estimeniz varsa sorun değil benim için. Berkeren tamam. Hı hı. Ha, benim için sorun yok. Tamam yani evet, yapacak bir şey yok. Unuttum bugün. Almadım. Teşekkür ederim, sağ olun. 45 dakika önce demişlerdi ama ben de hani 2,5. Abi erken çıktılar biraz. Süreyya abiyle berabersiniz abi. Merhaba abi. Berk ben. Boğaz turunda senin Fransızca mı? Fransızca. Benim de İspanyolca, ayrı ayrı yaparız. Bize bir şey verecek mi abi? Bir kart verecek mi? Ne diyorsun? Buraya gelecek. Buraya geliyor mu? O zaman burada bekleyelim biz. Evet, buraya geliyor. Bayağı bugün 2 gemi var. Yoğun bir operasyon. Kartı unuttum, Allah'tan bunu verdiler de biraz rehbere benzeyeceğim şimdi. Yoksa Hanutçu gibi gezecek İspanyolları vallahi, Hanutçu gibi. Bekliyoruz hala. Benim 11 kişim var. Üstadımın 24 kişisi var. Fransızca, İspanyolca aynı ekiple beraberiz. Toplamda 35 kişilik bir grup. Bayağı büyük bir organizasyon. Abi baksana, gruplar geliyor, bölünüyor. Otobüse çıkan var, otobüse çıkmayan var. Bir sürü iş yani. İlk süreçte aslında deniz gelmez, tabii denizi görseler çok daha iyi. Ama şimdi o zaman halk göremiyor. Yani insanlar toplanma alanı olarak burayı yapmaları gerçekten uygun oldu. Çünkü gün olmayınca insanlar da dışarıda keyfine bakabiliyorlar. Restoranlarında yemeklerini yiyebiliyorlar. Bin bir türlü aktivite yani. Eskiden turist gelecek, dışarıda aç kalana bekleyecek diye bizim halkımız mağdur oluyordu. Bence güzel bir sistem. Böyle hepsini skenledim bunların. Fransız, İspanyol karışık grup. Daha sonra bölüşeceğiz grupları. Saat şu anda 2:10 geçiyor, hala toplanamadık. I'm waiting for 31 kişi var. Edson bizle geliyor bak abi, şu zenci. Okay. İyi çocuk. Bayağı iyi çocuk. Tamam. Fransızca biliyor. Tamam abi, bekliyoruz. Acelemiz yok zaten. Zamanımız var çok şükür. No hay otra hispanohablantes aquí, solo ustedes son más ellos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hace falta una persona más. 9, 10. Porque me dijeron que íbamos a tener 11 personas en el grupo. Me dijeron así. Pero a ver. 52. Saat 2:20 geçiyor. Yavaş yavaş toplanıyoruz. Bugünkü programımız çok yoğun değil Allah'tan. Bende de 11 kişi var. Evet, rahat bir tur yapacağız. Şu anda herhalde son dakikalarımızı oynuyoruz. Birazdan çıkacağız. Bende 10 kişi var. Şu anda bir kişi daha bekliyorum. Caminare. Aldık müşterileri, şu an gidiyoruz. Toplam 35 kişi var. Bende 12 kişi var. Ondan sonra gayet iyi yani durumumuz. Herkes. Elevador dost. Abi benim engelli var. Engelliye yardımcı olur musun? Alparslan abi. Engelli. Evet. Çıkıyoruz şu anda. Tekneye doğru gidiyoruz. Tabii şimdi trafiğe hiç kalmayacağız. Çünkü tekneyle Eminönü'ne gidiyoruz. Çok rahat. Neresi rahat görürsün sen? Deniz böyle. Hadi ya. Birazdan denizi göreceğiz. Deniz hafiften lodostan dolayı herhalde coşmuş durumda. Alparslan abi uyarı geldi. Ben de müşterilere söyleyeyim bari, kusan olmasın. Yavaş yavaş gidiyoruz şu an tekneye doğru. Yani İstanbul'da denizden ulaşım gerçekten çok önemli. Adamlar yapmışlar abi, bak deniz üzerinden geldik. Hiç trafiğe kalkma. Şu anda bu yolu eğer biz arabayla gelmiş olsak... İtalyanca rehber sinirlendi şu anda. Ağır bir yağmura yakalandık şu anda. Çok kötü bir yağmur. Herkes sırılsıklam oldu. Böyle bir şey olamaz. Tekrar iner inmez yağmur başladı. Şu anda 9 kişi grupta kaybettik. İnsanları kaybettik. 7 kişi kaldı. Gelecek bölümde başımıza gelenleri merak ediyorsanız kanala abone olmayı, bu videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayınız diyorum. Evet, Mısır çağrımız da gitmiyor şu anda. Tüm destekleriniz için içten teşekkürlerimi sunuyorum. Saygılar ve sevgiler. If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit.